İlk şirketi kurduğumda hazır ofisteyiz. Ben tek başımayım. Yanımda da bir istihdam ettiğim dijital pazarlamacı var. Hastaların bakımından tutun havalimanından karşılanmasına, konsültasyon süreçlerini, satışa, web sitesinin yönetimine kadar tüm işleri kendim yaptım. 3 yıllık fizibilitenin sonuna baktığımda çok üzerine çıktığımı gördüm. Çünkü çok hızlı büyüme sağladık 6. aydan sonra. Tüm dünyayı düşündüğümüzde 20 milyar doların üzerinde bir pazardan bahsediyoruz. Ama hani şu yaklaşım doğru değil. Bu sektörde deli para var. Evet, ne yazık ki şu anda sektöre çok sık giriş ama çok sık da çıkış olduğunu görüyoruz. Yürütemiyorlar. Çünkü bu iş öyle uzaktan görüldüğü gibi kolay değil. Bu işi uzmanına soralım. Zoho'nun katkılarıyla başlıyor. Son yılların en popüler konularından birisi sağlık sektörü ve bu alanda da özellikle estetik operasyonlar çok ön plana çıkıyor. Bugün sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren Meke'nin kurucusu ve CEO'su Gül Hanım'la birlikteyiz. Gül Hanım merhaba, nasılsınız? Merhaba Kadir Bey, hoş geldiniz. İyiyim, siz nasılsınız? Hoş buldum, ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim bugün bizi ağırladığınız için. Ne demek? Bugün sizle bu sağlık turizmi sektörünü konuşacağız ki bu konu çok dikkat çekici bir konu. Türkiye açısından da önemli bir konu çünkü döviz kazandırma potansiyeli olan bir sektör bu. Çok doğru. Hem izleyicilerimizi bu sektör hakkında bilgilendireceğiz hem de aslında sizin girişimcilik yolculukla ilişkili detaylara bakıyor olacağız. Böylece bir vaka özelinde de izleyicilerimiz bu sektörü yakından tanımış olacak. Kendinizi izleyicilerimize tanıtmanızı isteyeceğim sizden. Siz hangi alanda eğitim aldınız? Kurumsal hayatta hangi pozisyonlarda çalıştınız? Bize kısaca bahsederseniz çok iyi olur. Seve seve. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi işletme mezunuyum. 93 yılı mezunuyum. Daha sonra Başkent Üniversitesi'nde sağlık kurumları yönetimi ve işletme yüksek lisanslarını bir arada tamamladım. TAİ diye bir kuruluş vardır. Ankara'da F-16 uçakları üretir. Orada kariyer hayatıma başladım. 1,5 yıl sonra ayrıldım ve Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı hocalık yaptım. Arkasından da o dönemler Bayındır grubunun kurmuş olduğu Bayındır Hayat Sigorta'da işe başladım. Hızlı yükseldim kariyer basamaklarını. Bölge müdürü olduktan sonra 99 yılında İstanbul'a gelerek Bayındır Hayat Sigorta'nın grup müdürü olarak devam ettim. Daha sonra 2001 yılında Acıbadem grubu tarafından satın alındı. Bayındır Hayat Fon'dan. Acıbadem Sigorta'nın genel müdür yardımcılığını yaptım. 2005 yılında bir Alman şirketi olan Compu Group Medical'a geçtim. Orada da projelerden ve iş geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalıştım. Ta ki 2015 yılına kadar. 2015 yılında Emkenelt'i kurdum. Şu anda şirket 9. yılında. Bu arada tabii ki eğitim hayatından uzak kalmayayım ve günceli yakalayayım diye Harvard Business School'da OPM programına katıldım. Onu tamamlayarak alumni statüsüne de girdim. Şimdi Emkenelt'i hala aktif olarak yönetiyorum. Tamam. Şimdi çok güzel. Emkenelt kısmını zaten detaylı olarak konuşuyor olacağız. Ama öncesinde bir kavram tanımlaması yapalım. Bizi birçok muhtelif sektörden ve çeşitli uzmanlık alanlarından, farklı demografilerden insanlar izliyor. Belki aramızda bazı izleyiciler için bu kavram aşina olan bir kavram değildir. Bu kavramı, sağlık turizmini çok yalın bir şekilde anlatsanız. Nasıl anlatırsınız? Nasıl tanımlarsınız? Anlatırım tabii. Sağlık turizmi insanların kendi ülkeleri dışında seyahat ederek başka bir ülkede tedavi oldukları konsept aslında. Bu kadar basit. Kendi ülkesinde tedavi olmuyor, seyahat ediyor bir başka ülkeye, orada tedavisini gerçekleştiriyor. Sağlık turizmi neden var diye sormak lazım. 2 nedenden var. Bir, kendi ülkelerinde o tedaviye erişemedikleri için var. Bunu daha çok Afrika ülkelerinde, Türkiye Cumhuriyetlerde görüyoruz. Zorunlu olarak başka bir ülkeye seyahat ediyor o tedaviye erişebilmek için. Diğeri de cepten ödemeli sağlık harcamaları dediğimiz estetik uygulamaları, yani sosyal güvenlik kurumlarının karşılamadığı harcamaları karşılayamıyor. Ona bütçesi yok. Bu nedenle seyahat edip daha uyguna yapan ama kalitesi de yüksek olan başka bir ülkede bu tedaviye erişim için kişiler seyahat ediyorlar. Peki dünyada sağlık turizmi kapsamında en sık tercih edilen operasyonlar neler oluyor genellikle? Bunu gene 2'ye ayırdım. Elektif cerrahiler, non-elektif cerrahiler. Elektif cerrahiler saç ekimi, plastik cerrahi, kozmetik diş, IVF, tüp bebek, kilo verme tedavileri diyebilirim. Zorunlu tedavilerde kardiyoloji vakaları, ortopedi vakaları, beyin cerrahileri, organ nakilleri gene popüler tedaviler arasında. Bütün dünyayı düşündüğümüzde yaklaşık olarak kaç milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz? Tüm dünyayı düşündüğümüzde 20 milyar doların üzerinde bir pazardan bahsediyoruz. Burada Türkiye pazarına ilişkin de sorularım olacak ama onları ilerleyen kısımlarda soracağım ben size. Özellikle estetik operasyonlara da çok ilgi var biliyorsunuz. Onlara da o noktada değineceğiz. Ben ama önce
Emken'in hikayesiyle alakalı bazı sorular yöneltmek istiyorum size. Şimdi siz aslında bir sağlık turizmi şirketisiniz. Evet. Sizin nasıl bir iş modeliniz var? Bir sağlık turizm şirketi ne yapıyor? Evet, bir sağlık turizmi şirketi hedeflediği pazarlardaki kişilere erişerek onların tedavi ihtiyaçlarını analiz ediyor, tedavi planlarını veriyor, bütçeyi hazırlıyor. Hastayla anlaştıktan sonra hasta havalimanına indiği andan itibaren hastanın bütün sorumluluğunu alarak tüm organizasyonunu gerçekleştiriyor. Otel organizasyonunu yapıyor, hastanede konsültasyon süreçlerini yönetiyor, taburcu süreçlerini yönetiyor. Otele taburcu olduktan sonra yerleşildiği süreden ülkesine döndüğü süreye kadar tüm bakımlarını, hasta bakımlarını otel odasında gerçekleştiriyor. Daha sonra hastayı ülkesine gönderiyor. Burada bitmiyor sağlık turizmi hala. Hastanın bir yıl boyunca kontrollerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Herhangi bir sorun anında da cerrahla iletişim kurarak hastanın sonraki bakım süreçlerine destek oluyor. Peki sizin özelinizde gidelim. Yine Emken özelinde gidelim. Şimdi kurumsal hayattan biraz önce tecrübelerinizden bahsettik zaten. Ayrılıp girişimcilik odaklı bir yol tercih ediyorsunuz. Evet, doğru. Bu kolay bir şey değil çünkü bir tarafta sabit bir maaş var örneğin. Oturmuş bir düzen var fakat diğer taraf riskli bir yol. Belirsizlikler içeriyor. Ki bu sektörde evet konuşuyoruz, ilgi duyulan bir sektör ama riskli de bir sektör. İnsan sağlığıyla alakalı bir sektör. Siz neyi düşünerek böyle bir sektöre yönelmiştiniz? Hep yani kurumsaldan ayrılıp girişimci olmaya yönelik bir düşünceniz var mıydı? Aklınızda başka sektörlerde var mıydı? Yoksa başından beri zaten ben sağlık turizmi alanında ilerleyeceğim diye bir görüşe mi sahiptiniz? Ben hep aslında girişimcilik yolculuğuna girmek istedim. Ama ben bekar bir anneyim ve bir evlat büyüttüm. Dolayısıyla hep sabit bir gelire muhtaç oldum. 2015 yılında oğlum artık Almanya'da makine mühendisliği eğitimini devam ettiriyor. Master süreci de dahil tüm fonunu karşıladıktan sonra neden riske girmeyeyim dedim. Batsam ne olacak dedim ve bu yolculuğa çıktım. Sağlık turizmi nasıl oldu sektör olarak? Daha önce çalıştığım Compu Group Medical'ın iş geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcısıydım. Bu alana girmesini istedim. Almanya sunumlar yaptık, dosyalar hazırladık. Ama Almanya headquarter günün sonunda teknolojinin %50'den fazla ağırlığının olmadığı hiçbir iş alanına girmek istemedi ve proje rafa kaldırıldı. Ben de sağlık turizminin önünün çok açık olacağı bir sektör olduğunu biliyordum ve 2015'te Compu Group'tan ayrılarak kendim bu projeyi başlattım. Tek başınıza başladınız. Tek başıma başlattım. Belirli bir süre hiç çalışanınız yoktu galiba. Şöyle aslında istihdam yaptım hemen ama bu işte en büyük zorluk ne derseniz takımı oluşturmak derim. Takımı sürekli kılmak derim. İstihdam süreçlerinin oturması, kemik kadronun oturması 6 ayımı aldı. Ama 6 aydan sonra kadrom oturmuştu ve ondan sonra çok hızlı bir büyümeye girdik. Bu arada evet çok haklısınız. İlk şirketi kurduğumda hazır ofisteyiz. Ben tek başımayım. Yanımda da bir istihdam ettiğim dijital pazarlamacı var. Hastaların bakımından tutun havalimanından karşılanmasına, konsültasyon süreçlerine, satışa, web sitesinin yönetimine kadar tüm işleri kendim yaptım. Yani bugün Emken Health'teki bütün iş süreçlerine hakimim. Peki işe başlamadan önce bir hazırlık süreci yürütüp yürütmediğinizi soracaktım aslında ama zaten biraz önce onu belirli ölçüde yanıtlamış oldunuz. Evet. Ama biliyorsunuz bir iş modelinin sadece hani genel o business model kısmı yok. Bunun yanı sıra bir finansal analizi de var. Önceden oturup biz bu sektörde ne duruma gelebiliriz? Yapacağımız iş ne kadar ölçeklenebilir? Bir müşteriyi kazanmak için ne kadar harcama yapabilirim gibi aslında bir finansal model başta oluşturmakta fayda var. Siz başta bir finansal model kurdunuz mu? Yani böyle bir hesaplama yaptınız mı? Yaptım tabii. Bir fizibilite çıkarttım. Önümü öngörmek için 3 yıllık bir fizibilitem vardı. Belli varsayımlara dayalı. Ve Compu Group'tan ayrıldığım dönemde de çok yüklü bir tazminat ödediler sağ olsunlar. Bu da benim startup şeyim oldu. Investment'ım oldu. Bununla beraber öngörüler yolda gerçekleşti mi? Bir kısmı evet, bir kısmı olmadı. Belki biraz süreç aldı ama 3 yıllık fizibilitenin sonuna baktığımda çok üzerine çıktığımı gördüm. Çünkü çok hızlı büyüme sağladık 6. aydan sonra. O 3 yıllık süreç zarfında dediğiniz gibi bazı öngörüler gerçekleşmiyor ki bu işin doğasında olan bir şey. Tabii ki beklenen bir şey. Ama bazen öngörülerden çok uzak kalınca girişimci şunu düşünebiliyor. Ya bu iş benim hiç beklediğim gibi gitmiyor. İşte ben kepengi kapatayım diyelim bir nevi. Böyle düşünebiliyor. Çok bir umutsuzluk anı olabiliyor. Sizde her ne kadar ben şu an anlattığınızdan gördüğüm kadarıyla iş modeline inanıyorsunuz. Zaten önceden çok güzel bir temellendirilmesi yapılmış. Başlangıç için bir sermayeniz de
var. Ama yine de böyle hiç dibe vurduğunuz, ya bu iş galiba olmayacak, acaba bıraksam mı dediğiniz bir an oldu mu? Olmaz mı? İlk 6 ayda çok. Hatta ilk 1 yılda da çok oldu. Çünkü şöyle, çok konforlu bir beyaz yakalı çalışandım ben. Genel müdür yardımcısıyım, şoförüm var, araçlarım var, iyi şartlarım var. Hazır ofistesin, her şeyi kendin yapıyorsun. Faturanı bile kendin kesiyorsun. Şirkete su söylenecekse kendin söylüyorsun. Hani ne yapıyorum ben dedim. Veya personel tutmadı. Bu iş galiba olmayacak dediğim anlar çok oldu. Yaptığım reklam harcamalarının karşılığını alamayıp sermayeyi dibe vurduğum, bir tane evimi ipotek altına aldığım anlarım oldu sermayeyi tekrar desteklemek için. Ama girişimcilikte şu var. Dayanıklılık çok önemli. Dayanacaksın. Eğer dayanırsan ve sürekliliği sağlarsan bir şekilde oluyor, eğer iş modelin doğruysa. Doğru değilse ısrar etme. Çık oradan. Başka bir şey dene. Ama doğru olduğuna inanıyorsan sonuna kadar mücadele et. Bu süreç gitmeler, gelmeler, bıraksam mı demeler 1,5 yılımı aldı. Şimdi Gül Hanım, pandemi dönemini düşünüyorum. Herkeste inanılmaz üst düzey bir endişe. Yani belki 100 yılda olabilecek bir olay bizim dönemimize denk geldi. Ve herkes psikolojik olarak bu dönemden ciddi şekilde etkilendi. Ve sizin yaptığınız iş modeli sağlık turizmi. Yani böyle bir dönemde insanların en çok uzak kaldığı iki alan. Zaten kimse kliniklere, hastanelere uğramak istemez. Çok elzem bir durum olmadıkça. Öteki taraf zaten kapatılmış durumda. Herkes evlerinde. Uçuşlar iptal edilmiş durumda. Şimdi şunu düşünüyorum. Böyle bir döneme denk gelmiş bir işletmenin çok büyük ihtimalle batıyor olması lazım. Çünkü neredeyse hiçbir iş yapamıyor hale geliyor. Siz o dönemi nasıl geçirdiniz? Nasıl ayakta kalabildiniz öyle bir dönemde? Şimdi çok teşekkür ederim. Pandemi bizim için, tüm sektör için, sağlık turizmi sektörü için acı bir dönemdi. Uçuşlar olmadığı için hiçbir geliriniz yok. Tedavi edemiyorsunuz. Aslında işletme durmuş durumda. Ama ben hiçbir zaman pandemi dönemine kadar ve pandemiyi de atlattıktan sonra şirketten kar payı almadım. Kazandığımız şirketteydi. Ve bizim işletme sermayemiz çok güçlüydü. Yani biz herhalde işte 2 sene sürdü pandemi. Ara ara açıldı, kapandı biliyorsunuz. O 2 yılda işletme sermayesiyle ücretlerimizi de ödedik. Genel giderlerimizi de karşıladık. Tabii ki devlet desteklerinde bir kısım kullandık. Ama çok rahat atlattık diyebilirim. Burada kritik olan çalışanların motivasyonunu yukarıda tutmaktı. Biz projeler yarattık kendimizce. Süreçleri iyileştirme projeleri çıkarttık. Oyunlar oynadık. Mutlaka online platformlardan toplantılarımızı yaptık. Hep kendimizi yukarıda tutmaya çalıştık. Motivasyonu iyi tutmaya çalıştık ve bu süreç geçecek inancıyla hareket ettik. Finansal olarak ben açıkçası hiç zorlanmadım. Çünkü benim zaten işletme sermayem çok güçlüydü. Sektörde çok etkilenip böyle batanlar çok oldu mu? Oldu. Çekilenler oldu, küçülenler oldu, kapatanlar oldu, devredenler oldu. Şunu sormak istiyorum. Şimdi gelmeden önce sektöre yönelik ben biraz ön araştırma yaptım. İnsanların en çok vurguladığı noktalardan bir tanesi videolarda, çeşitli bu alanla alakalı hazırlanmış dokümanlarda, bu işte en önemli unsur olarak doğru pazarın seçimini görüyorlar. Yani en önemli unsurlardan birisi diyebilirim daha doğrusu. Aslında bu bütün sektörler, her türlü iş için geçerli. Yani bugün birisinin diyelim bir iş yaptığını düşünelim Türkiye'de. Ben bütün Türkiye'yi hedefliyorum, bütün herkes benim müşterim demesi çok makul değil. Ya da dünya genelinde bir iş yapıyorsa da bütün dünyayı hedefliyorum demesi, bu da rasyonel değil. İnanılmaz bir bütçe gerekir çünkü. Yani mantıklı bir yaklaşım değil. Siz orada ilk başta hangi pazarları seçtiniz ve neden o pazarları belirlediniz? 2015 yılıydı şirketi kurduğum yıl. İngiltere pazarıyla başladım. Henüz İngiltere pazarındaki rekabet bugünkü gibi değil. Zaten sağlık turizminde ana oyuncu sayısı son derece az İngiltere pazarında. İngiltere pazarına girdik. Hala bizim müşteri kitlemizin %44'ü İngiltere'den gelir. Burayla başladık. İlk İngiltere pazarıyla başladık. Orada bir hacimlendik. Hacimlendikten sonra Almanya ve İspanya pazarlarına girdik. Hep adım adım gittik. Çok doğru bir şey söylediniz. Genelde sağlık turizmine girmek isteyenler benden fikir almak için gelir. Kapım da açıktır. Hepsine danışmanlık da veririm. Şöyle gelirler. Oraya da gireceğim, buraya da gireceğim, şu pazarı da istiyorum. Dubai'ye de gir. Öyle bir dünya yok. Hedef kitlenizi belirleyin. Kaynaklarınızı verimli kullanın. Fokuslanın. Orada bir varlık edinin. Ondan sonra başka pazarlara geçersiniz diyorum ve bu çalışıyor. Türkiye'nin genelini düşündüğümüzde buraya en çok hangi pazarlardan sağlık turizmi için insanlar geliyor, hastalar geliyor? Şimdi eğer estetik diye bakacak olursanız, estetikte ben size İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya kesinlikle derim. Ama diğer tedaviler için sağlık turizmi, yani elektif, non-elektif cerrahiler için, zorunlu tedaviler için nereden geliyor diye sorarsanız Afrika ülkelerinin öne çıktığını görüyorsunuz ve Türkiye Cumhuriyetlerin öne çıktığını görüyorsunuz. Dijital pazarlama bu işin olmazsa olmaz unsurlarından bir tanesi. Zaten mantıklı bir şekilde düşünürsek, diyelim siz internette bu alanda faaliyet gösteren
gösteren bir işletme veya siz bir reklama çıktınız. Ben gidiyorum İngiltere'den reklamınızı görüyorum, tıklıyorum ve sizde dijital olarak ilk yolculuğum başlıyor. Bu açıdan yıllardır da sektörün içinde bulunan ve dijital pazarlama kısmına hakim bir isim olarak ne söylersiniz? Yani birisi mesela bu alana girip ben dijital pazarlama yapmıyorum. Kliniğimi açtım veya işte sağlık turizmi acentemi açtım. Faaliyet göstereceğim. İnsanlar beni bulsun diyebilir mi? Yoksa gerçekten dijital pazarlama bu işin bir numaralı öğesi midir, unsuru mudur? Dijital pazarlama çok kritik elbette. Bir numaralı unsuru diyebilirim. Orada güçlü olmanız şart. Ama tercih size bağlı. Sosyal medya tarafınız çok güçlü olabilir. SEO'nuz çok iyi olabilir. AdWords'e dayanabilirsiniz. Buradan talep getirebilirsiniz. Kendi lokal ofisleriniz vardır. Bakın lokal ofisleriniz olsa bile siz dijitalden getirmiyor olsanız bile sizin dijital dünyada varlık göstermeniz şart. Çünkü herkes artık bir web sitenizde kanaat oluşturuyor, güven oluşturuyor, Instagram hesabınıza bakıyor, oradaki hasta deneyimlerini görüyor, kararını öyle oluşturuyor. O yüzden dijital kritik. Şimdi hizmet sunduğunuz kişiler uluslararası coğrafyalardan. Dolayısıyla bir de yaptığınız şey bir hizmeti satmak aslında. Siz bir ürün satmıyorsunuz. Ürün satsanız, ürün satıldığında sattım, ürünüm de iyiyse işte sattım bitti gibi bir yaklaşım oluyor. Ama hizmette bir takip süreci de var. Evet. O açıdan az önce verdiğimiz örnekteki gibi yani birisi sizin reklamınıza tıkladı, geldi. Ardından gelip burada operasyon geçirdi, gitti. Bunun takibi çok uzun bir süreç var. Orada da data, bilgi ve bunun takibi çok önem kazanıyor. Burada da tabii CRM sistemleri gündeme geliyor. Müşteri ilişkileri yönetimi dediğimiz platformlar. Siz de uzun zamandır aslında Zoho kullanıyorsunuz. Cloudflex'le birlikte çalışıyorsunuz. Burada CRM'e ilişkin de özellikle CRM'e ilişkin düşüncelerinizi merak ediyorum. Mesela neden sizin gibi bir işletme açıp Excel üzerinde bu süreçleri yürütmez de bir CRM sistemi kurup bunu kullanmak ister? 2017 yılının başında Cloudflex'i davet ettik ve Zoho CRM uygulaması projesini geliştirmek için 3 ay harcadık. Düşünün şirket daha 3. yaşına yeni girmiş. CRM ihtiyacımız var dedik. Yönetemiyoruz artık Excel'lerle, tablolarla. Mümkün değil. Kaçırıyoruz hastaları ve takip süreçleri de çok önemli dediğiniz gibi. Bunları da verimli bir şekilde yerine getiremiyoruz. Hemen CRM'e geçtik. Bir kere CRM'iniz olmadan bu işi yapmanız ya da hak edilen hizmeti vermeniz, doğru hasta takibi yapmanız mümkün değil. Yapmak durumundasınız. Ve CRM'in size getirdiği faydalarla optimizasyon sağlama, verimli işleme, doğru takipleri, doğru delegasyonları yapmanız gerekiyor. Yani CRM bu işin olmazsa olmazı. Gül Hanım az önce pandemiyi konuşmuştuk. Çok kritik bir süreç olduğuna değindik işletmeler açısından. CRM'in o dönemde özellikle pandemi döneminde size ekstra sağladığı avantajlar oldu mu? Mesela işinizi çok kolaylaştırdığı alanlar. Çalışmaya evlerden devam edebildik. Neden? Çünkü aslında Zoho CRM'i kullanıyoruz ve CRM'e her yerden erişebilirim. Mobilimden, laptopumdan her yerden erişebilirim. Bizde dosyalar da drive'larda olduğu için dolayısıyla biz hiçbir sıkıntı yaşamadık. Böyle bir faydası oldu diyebilirim. Mekan bağımsız kılabildi bizi. Yani buna bir adaptasyon harcamadık. Hemen devam edebildik. Bir de benim aklıma şu geliyor. Şimdi o dönem tabii talebin az önce konuştuğumuz gibi dibe vurduğu bir dönem. Evet. Ama bu tarz kritik dönemlerde ki psikolojik boyutu olan bir dönem dediğim gibi kimi insanlar çok pesimist yaklaşıp işte öldük bittik yaklaşımındayken kimisi de şöyle düşünebiliyor. Bugünler de geride kalacak ve ben normal hayatıma devam edeceğim. Yani o gün bastırılmış talep aslında yarın öbür gün bu süreç bittiğinde ben bir operasyon yaptıracağım diyor örneğin. Burun estetiğine yönelik araştırma yapıyor. Aslında o dönemde sizin böyle CRM'le data toplayabileceğiniz, ileriye yönelik hazırlıkta yapabileceğiniz bir dönem olmuştur diye düşünüyorum. Doğru, çok doğru. İnanmayacaksınız ama pandemi döneminde biz hasta taleplerini bir yere getirdikten sonra mutlaka depozito alarak booking süreçlerini, rezervasyon süreçlerini tamamlıyoruz. Pandemi döneminde dahi her ay 100'ün üzerinde hasta rezervasyonu gerçekleştirdik. Evlerden çalışıyoruz, devam ediyoruz. Ve 2022 yılı o rezervasyonların tedaviye gelerek patladığı yıl oldu. 2022 yılı Türkiye'de de sağlık turizminin en güzel yılını yaşadığı yıl olmuştur. O bastırılmış talep sonucu gelen insanlar o yıl tedavilerini gördüler. CRM kullanmanın böyle 3 tane sizin için vazgeçilmez avantajını söyleyebilir misiniz? Yani şunlar gerçekten bizim iş akışımızı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Çok önemli bizim için 3 değer önerisi diyebileceğiniz unsur. Bence şu bir verimlilik artışı kesinlikle. Müşteri takipleri, hız. Bugünün dünyasında veri olmadan yönetemezsin. Veriyle yönetmek durumundasın. CRM'in sana
sağladığı en büyük avantaj veri analizleri ve doğru yönetim stillerini sağlamak. Bunun için çok gerekli bir tool. Gül Hanım, sizin yaptığınız işte tabii ki sürekli data diyoruz ama Evet. bu datanın, verinin mahremiyeti de çok önemli bir konu. Özellikle sağlık gibi bir alanda. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Bunun için ne yapıyorsunuz? Veri mahremiyeti gerçekten bizim sektörde çok önemli. Çünkü aldığınız datalar sağlık dataları, kişisel datalar dışında. Zoho'nun GDPR uyumlu olduğunu biliyoruz. GDPR aslında bizdeki KVKK'nın karşılığı. Biz de zaten hastalarımızdan verilerinin işlenmesine dair ön onayı aldıktan sonra proses başlatıyoruz. Zoho bunun için bütün altyapıyı sağlıyor. Peki Zoho'yu farklı platformlarla entegre bir şekilde de kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz. Yani bugün aslında birbiriyle entegre çalışmayacak hiçbir sistem yok. Çünkü API diye bir şey var. Bizde WhatsApp uygulamaları çok sık kullanılıyor. Hasta iletişimlerinde WhatsApp'a çok sık müracaat ediyoruz. Hem WhatsApp business'imiz var hem de QR'lar var. Bunları sağlayan bir takım uygulamaları biz Zoho ile entegre ettik. Dolayısıyla her bir farklı uygulamanın ekrana gitmek zorunda değiliz. Oradaki bütün datalar da gene Zoho'nun içerisinde ilgili alanlara akıyor. Dolayısıyla biz bir müşteri datasını uçtan uca WhatsApp yazışmalarıyla hazırlanan teklifler, iletişim süreçleri nasıl gitmiş, nereden gelmiş, bu data hangi kaynaktan gelmiş, hangi agentlar konuşmuş, ne konuşmuşlar, hepsini sadece CRM'in içerisinde görüyor ve izliyoruz. Az önce kariyerinizden bahsettik Gül Hanım. Orada tabii geçmişte yaptığınız her şey aslında konuştuğumuz gibi bugüne de temel teşkil ediyor. O açıdan siz sektör için gayet uyumlu bir isimsiniz. Bununla birlikte amiyane tabirle bu işte deli para var yaklaşımıyla bundan haberdar olup sektöre girenler ve sağlıkla alakalı hiç geçmişi olmayan kişiler de olabiliyor. Bu işi yapan birisinin, sağlık turizmi acentesi sahibi birisinin mesela illaki sağlıkla alakalı bir geçmişinin olması gerekir mi? Şimdi sağlık bilgisine, sağlık sektörü bilgisine sahip olmak bir avantaj bu sektöre girmek için. Ama bir zorunluluk değil. Olması iyi olur. Avantaj sağlar. Kontrat modelleri, anlaşmalar buralarda işine yarar. Ama hani şu yaklaşım doğru değil. Bu sektörde deli para var. Evet, ne yazık ki şu anda sektöre çok sık giriş ama çok sık da çıkış olduğunu görüyoruz. Yürütemiyorlar. Çünkü bu iş öyle uzaktan görüldüğü gibi kolay değil. Hani barrier to entry diye bir şey vardır ya, hani giriş zorluğu. Evet, bu sektöre girmek çok zor görünmeyebilir. İşte Turizm Bakanlığı'ndan bir yetki belgesi alıyorsunuz. Ondan sonra Sağlık Bakanlığı'na başvuruyorsunuz. Oradan da yetkilendiriliyorsunuz. Sonra da hadi bir web sitesi açtım. Sosyal medyada hesap oluşturdum. Gideyim diyorsunuz. Bir kısmı bunları yapmıyor bile. Yani yetkilendirme olmadan bir Instagram hesabıyla gidiyor. Bunlara black market diyoruz zaten. Kayıtları yok, bir şey yok. Çantacılar diyoruz. Sektörün zaten bunlardan bir ayıklanması lazım. Çünkü aslında hiçbir güvence sağlamıyorlar ve sektör reputasyonuna da korkunç zarar veriyorlar. Ama sonuç olarak şuraya geleceğim. Bu işi düzgün yapmak lazım. Düzgün yapmak için de hakikaten bir şirketin nasıl yönetilmesi gerekiyorsa o şekilde yönetmek lazım. Takım oyuncularını doğru seçmek lazım. Departmanları doğru kurgulamak lazım diye düşünüyorum. Tam işi düzgün yapmak dediğiniz noktaya vurgu yapacağım. O nokta bence çok önemli. Onunla alakalı bir soru soracağım. Özellikle estetik operasyonların çok popüler hale gelmesiyle birlikte bu merdiven altı diye tabir ettiğimiz işletmelerde çok yayıldı. Bununla alakalı internette, haber sitelerinde, sosyal medyada çok fazla içerik görüyoruz. İşte patlamış dudaklar, aşırı şişmiş suratlar, yanlış operasyonlardan kaynaklı olarak. Bu nasıl engellenebilir? Yani bunun tamamen kökünün kuruması için diyelim. Ne yapılması gerekiyor? Kimin ne yapması gerekiyor? Burada aslında kamu otoritelerine düşüyor iş. Denetimin zaten kayıtlı olan şirketlere yapılmasından ziyade kayıtlı olmayan şirketlere yapılması lazım. Bunların tespit edilmesi lazım. Ama biz bir denetimi daha çok zaten var olan, kaydı olan, ruhsatı olan şirketlere yapıldığını görüyoruz. Bunlar okey, bunlar yapılsın ama efor ve enerji kayıt altında olmayan bu şirketleri tespit etmeye ve bunları mümkünse kayıt altına alma, değilse kapatma ve yaptırım uygulamadan ibaret olmalı diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten zarar görüyoruz. Türkiye diye bakmayın. Yani bugün İngiltere'de çok ciddi anlamda hakkımızda çok olumsuz, bir kısmı kasıtlı ama haberler çıktığını görüyoruz. Bunların olmaması lazım. Yani Türkiye kendi bacağına sıkmamalı. Yani bu bahsettiğinizden şunu anlıyorum aslında. Bu durum tabii ki sektörün marka değerini de ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin marka değerini olumsuz etkiliyor. İzin vermemeliyiz.
Marka değeri konusuna gelmişken onunla alakalı bir şey daha soracağım. Biliyorsunuz Dilan Polat isimli bu alanda faaliyet gösteren bir vatandaş vardı. Ve onun da yerli pazarda daha çok faaliyet gösteren güzellik ve estetik merkezi diyebileceğimiz salonları vardı. Ardından kara para aklama iddiaları vesaire bu gibi süreçler oldu. MASAK bu konuda rapor hazırladı. Ve daha sonra şirketlere kayyım atandı. Faaliyetlerine devam ediyor şirketler ama sektörde de böyle bir olay yaşanmış oldu. Ve bu Türkiye'nin gündeminde de bir süre ciddi şekilde yer tuttu. Belki tutmaya da devam edecek. Bu tarz olaylar yaşandığında kimileri der ki evet bu da sektörün marka değerini olumsuz etkiliyor ama bir bakış açısı da şu olabilir. Neticede sektör konuşuldu ve reklamın iyisi kötüsü olmaz. Siz buna katılıyor musunuz? Yoksa bu olaylar, bu tarz olaylar gerçekten ne olursa olsun bir sektörün marka değerini olumsuz mu etkiler? Şimdi aslında estetik sektörü diye sanırım bunu sınıflandırdınız. Şimdi yurt dışı sağlık turizminde Dilan Polat olayı bizi etkilemedi. İç pazarda kıyamet kopardı bu olay. Çok da ben detayını inanın bilmiyorum. Çok yorum yapamayacağım. Ama bizim tarafa bakarsak, sağlık turizmi tarafına bizim reputasyonumuzun yurt dışında çok iyi olması lazım. Yani bizim PR'ımızın Türkiye'nin hakikaten çok kaliteli hekimlere sahip olduğu, çok iyi teknolojiye sahip olduğu, çok iyi hastanelere sahip olduğu, aracı firmaların hastanın A'dan Z'ye tüm hizmetini layıkıyla verdiğinin PR'ının çok iyi yapılması lazım. Çünkü aslında biz bunu hak ediyoruz Türkiye olarak. Buradaki sağlık altyapısı muazzam, muhteşem. Bunu göstermemiz lazım. Kötü haberlerle yer almak yerine yaptığımız düzeltme operasyonlarının nasıl muhteşem olduğunu, hekimlerimizin başarılarını, dediğim gibi aracı firmaların A'dan Z'ye bütün hizmetlerini o pazarlarda bizim gösteriyor olmamız lazım. Ben böyle bir hizmet alacaksam bu alanda, bu sektörde şunu düşünürüm. Yani en önemli şey tabii ki içimin rahat olması. Çünkü neticede sağlıkla alakalı bir iş yapıyoruz burada. İnternet sitenize diyelim İngiltere'den ben tıkladım girdim. O andan itibaren siz bir hastanın gönül rahatlığını sağlayıp onu buraya getirip tedavi etmek için ne yapıyorsunuz? Yani içinin rahat olması, hiçbir şüpheye mahal vermeden bu sürece devam etmesi için. Sitemize başvurdu ya da AdWords'te bir landing page'ten bize geldi hasta. Genelde şöyle oluyor, zaten birilerinden duymuş oluyor Emken adını. Öyle başvuruyor. Ama hiç duymadı ve tesadüf eseri geldiyse haklısınız. Orada güven unsuru ön plana çıkıyor. Bunun için de hastalara şunları söylüyoruz. Uluslararası akreditasyonu olan bir yer burası. Temos diye uluslararası bir akreditasyon firması var ve gene sektörde ilk uluslararası akreditasyonu sağlamış aracı firmalardan biridir Emkenet. Uluslararası akreditasyonu söylüyoruz, hekimlerimizden bahsediyoruz, servis kalitemizi ön plana çıkartıyoruz ve elbette hem Sağlık Bakanlığı nezdinde hem de Turizm Bakanlığı nezdindeki kayıtlı oluşumuzu ortaya koyuyoruz. Bunlar tamam. Kurumsal yapıyı gösterdik. Uluslararası akreditasyon da var. Bundan sonra artık hastayla olan birebir iletişimde hastayı doğru anlama, hastaya bir tedavi satmak değil, hastaya önce onun ihtiyacını, onun sağlık durumuna en uygun tedavi ne ise onu sunmak. Hasta sizi zorlayabilir. Bunu da istiyorum. Şu tedavide olmaz. Senin sağlık durumuna uygun olan bu uzmanlığıyla hareket edip hastayı o şekilde ikna etmek lazım. Çünkü bu iş böyle ne bileyim şu bademi satmak değil. Bu iş sağlık satmak. Ve sağlık çok kritik. Komplikasyonundan da bahsedeceksiniz. Risklerinden de bahsedeceksiniz. Doğru tedavi planıyla gideceksiniz. Ve hastanızı öyle buraya getireceksiniz. Gül Hanım şunu da sormak istiyorum. Sizce sağlık hizmeti veren kurumlar sağlık turizmi sektörüne girmeli mi kendi başlarına? Veya alternatif olarak nasıl bir yol izlemeliler? Bence çok güzel bir soru bu. Sağlık hizmeti veren hekimler ya da klinikler kendi işlerine odaklanmalı. Ama ben yapacağım diyorsa bir cerrah ameliyat yaparken ya da diş hekimleri sabahtan akşama hasta görürken bu işi yönetemezler. Sadece günün sonunda AdWords'e $50.000 yatırdım, battım derler ve bu iş niye olmuyor sorgularlar. İlla yapacaklarsa o zaman bu işi ayrı bir kurum olarak, ayrı bir işletme olarak kurgulamalılar. Başına da mutlaka bu işten anlayan bir yönetici atamalılar, güvenilir. O şekliyle gitmeliler. Yoksa ben hem cerrahi yapacağım, hem hasta göreceğim, hem de bu işi yapacağım. O olmuyor Kadir Bey. Örneklerini gördük çok. Az önce söylemiştiniz, Türkiye'de sertifikasyon anlamında ilk alanlardan birisi biziz demiştiniz. Bunun haricinde Türkiye'de sağlık turizminde bunu ilk kez biz yaptık dediğiniz başlıklar da var mı? Çok. Emkenet zaten sektörün büyüğü değil, sektörün öncüsü olarak bilinir sağlık turizminde. Şunları yaptık. 2018 yılının sonları bir hastamız otel odasında fenalaştı ve hastayı aldık yoğun bakıma. Refakatçisiz geliyorlar bu hastalar. Taburcu
yolculuktan ülkelerine dönene kadarki süre içerisinde yalnızlar. Dolayısıyla ilk otelde hemşirelik bakımını Emkenet başlattı. Hemşirelerimiz otelde mutlaka hastalarla ilgileniyor. Yara bakımlarını yapıyor, yürütüyorlar, yıkamalarını yapıyorlar gibi tüm ilgiyi gösteriyorlar. Ve hayati fonksiyon kontrolleri, tansiyon, şeker vesaire bakılıyor. Hekimlere bildiriliyor. Dolayısıyla daha oteldeyken hastada örneğin bir hematom gelişimi görüyorsak hemen kontrol altına alabiliyoruz büyümeden. Bu yaptığımız ilklerden biri. Diğeri, biz bu pandemi döneminde benim evim Boğaz'ı görüyor. Serencebey yokuşunda. Ben yunusları gördüm ve mahvettik dedim doğayı hep beraber. Onların da bu doğa, bu evren. Ve bizim transfer grubu var. Onun başındaki arkadaşı çağırdım. Bütün şirket araçlarını satıyorsun dedim. Tamamını elektrikli yapacağız. Bir kıyamet koptu. O zaman şarj istasyonları da o kadar gelişkin değil. Hala aslında o kadar yoğun değil. Hibrit araçlara döndü. Bütün araçlarımız bizim çevreyle uyumlu, doğaya minimalde iz bırakan araçlar. Bunun dışında gene ilklerden biri olarak biz madem sağlık işi yapıyoruz dedik. Biz sağlık elçilerini, doktorlarımızı destekleyelim. Nasıl destekleyelim tıp fakültesi öğrencilerini? Lokman Hekim Vakfı'yla gene 2019 yılında bir proje başlattık. Biz Lokman Hekim Vakfı'nın bursiyer tıp fakültesi öğrencilerini her yıl yurt dışı stajına gönderiyoruz. 4 ila 5 arasında öğrenci seçiyoruz. Onları yurt dışındaki üniversitelerle eşleştiriyoruz. Tüm masraflarını emkan olarak biz karşılıyoruz. Buradaki olay bu işin sürekli olması. Biz bunu 2019'dan 2024'e kadar her yıl devam ettirdik. Bu şirket var olduğu sürece de devam ettirecek. Gene sektörün ilklerinden biri 2015 yılında kurulduğumuzda kendim de sigorta sektöründen geldiğim için ya bu sigortalıların geri döndüklerinde başlarına bir şey gelirse ya da Türkiye'de kaldıkları süre içerisinde başlarına bir şey gelirse nasıl bir sigorta sunabilirim? Araştırması içerisine girmek oldu. 2015 yılında Türkiye'de sağlık turizmi poliçesi yok. Sigorta şirketlerinin böyle bir poliçenin varlığından da haberi yok. Amerika'da bir şirket buldum ve onlarla bir kolaborasyon yaptım. 2015'ten beri bizim sağlık turistleri sağlık turizmi poliçesini bu kanalla almaktalar. Şu an peki bu sigorta Türkiye'ye geldi mi? Geldi. Şu anda bu poliçeyi üreten sigorta şirketlerimiz lokalde de var. Bildiğiniz gibi Zoho'nun kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş paketleri var. Bunlardan bir tanesi de Zoho One ki siz de onu kullanıyorsunuz. 45'in üzerinde iş uygulaması, iş akışındaki birçok problemi çözebilecek uygulama bu pakette var. Siz kendi iş akışlarınızı düşündüğünüzde bu uygulamalardan en çok hangilerini kullanıyorsunuz ve hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? Zoho Analytics olmazsa olmazımız. Sales IQ diye bir uygulaması var ve workflow'ları, iş akışlarını hastaya yönelteceğin ya da müşteriye otomatize edebiliyorsun. Bunu kullanıyoruz. Zoho Survey'i kullanıyoruz. Mutlaka her tedavi olmuş hastaya bir anket gidiyor. Zoho Mail Campaign kullanıyoruz. Şirketle ilgili gelişmeleri bu kanalla haberdar etmek üzere portföyümüzde sanırım şimdi 100.000 üzerinde data var. Bunları oralara gönderebiliyoruz. Bunun dışında kullandığımız başka uygulamalar da olabilir. Bilişimdeki arkadaşlar daha hakim ama benim hemen aklıma gelen entegre uygulamalar bunlar. CRM dediğimiz yapıda aslında siz biraz önce söylediğimiz gibi birçok datayı tutabiliyorsunuz. Burada akla şu soru da geliyor. Sizin işinizde personelin yetkinliği çok önemli, çalışanların. Evet. Burada CRM sistemiyle kendi çalışanlarınızın performansını da ölçebiliyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz eğer yapıyorsanız? Sadece biz ölçmüyoruz. Çalışan personel kendi performansını da anlık izleyebiliyor. Bunun için şunu yaptık. Biz Zoho Analytics'te dashboardlar oluşturduk. Tabii ki bunları yapmadan önce bir kere kurumun kendi KPI'larını falan ortaya çıkarması lazım. Performans ölçüm kriterlerini. Bunları biliyorsan eğer bunları alıp Zoho Analytics'e taşıman ve buna göre dashboardları oluşturman çok kolay. Bunu yaptığımız için bugün satıştaki bir arkadaşım o ayki performansını, ne kadar lead aldın, ne kadarına deal açtın, ne kadarına teklif gönderdin, ne kadarına satabildiğini, ne kadarına hala erişemediğini izleyebiliyor. Ya da örneğin bilet almamış hastalarını o ekranda anında görebiliyor. Dönüşüm oranı dediğimiz, satış dönüşüm oranı dediğimiz oranlarını takip ediyor. Her tedavi kategorisi
kategorisindeki performansını ayrı ayrı izleyebiliyor. En çok talebi hangi ülkeden almış, hangi ülkeye daha başarılı satış yapmış ya da hangi talep kaynağına göre, işte AdWords'e göre, Facebook'a göre, hangi talep kaynağına göre en iyi performansı göstermişi zaten çalışan arkadaşım kendisi izleyebiliyor. Bunu yöneticisi de izleyebiliyor ve bunun için bir rapor çekmeye, bir şeylerle uğraşmaya, istatistikler çıkartmaya gerek yok. Hepsi bir ekranda. Bu arada daha önce biz Zoho ile bir video hazırlamıştık Gül Hanım. Orada Zoho One paketindeki uygulamaların birçoğunu, tamamını olmasa da, çünkü çok uygulama olduğu için hepsini tek videoda anlatmak mümkün değil, birçoğunu anlatmıştık. Ben o videoyu kartlara ve yorumlara eklerim. İzleyicilerimiz oradan izleyebilirler. Ben de izleyeceğim. Tamam. Size de söyledim. Teşekkür siz de ederim. izleyeceksiniz. Tamam. Sizin işinizdeki önemli başlıklardan bir tanesi de aslında dil konusu. Zaten küresel bir iş yapıyorsunuz. Uluslararası bir iş yapıyorsunuz. Bu konuyu da sizle biraz konuşmak istiyorum. Türkiye'de üniversitelerden birçok kişi mezun olduğunda yeterli düzeyde İngilizceye sahip olmadan mezun oluyor. Bu ülkenin önemli problemlerinden birisi. Zaten sizle biraz konuşmuştuk bu konuyu. Bunu biraz daha detaylı açıp izleyicilerimize de aktarmanızı istiyorum. Sektörün içinden birisi olarak dil bilmenin nedenle önemli olduğunu, bir dünya vatandaşı olma açısından da sizden biraz dinlemek isterim. Tabii. Bence bizim ülkemizin en büyük yaralarından biri ilk öğretimde, lise eğitimi de dahil biz gençleri İngilizce konuşabilir halde mezun edemiyoruz. Aslında ders saatleri yeterli. Ders saatlerinde sıkıntı yok. Ama eğitim biçimimizde sorun olduğunu düşünüyorum. Çok seyahat eden bir insanım. Dünyanın dört bir yanına gittim. Arap coğrafyasını da çok iyi biliyorum. İnanın Türkiye'deki kadar İngilizce konuşmayan bir ülke yok. Yani neden bizim gençler bu dile bu kadar vakıf değil? Olmak zorundayız. Yani biz de dünya arenasında olacaksak gençlerimizin İngilizce dilinde iletişim kuruyor olması gerekiyor. Bizim sektörde de çok önemli. Hastalarımız şunu söylüyor bize. Otel dışına çıktığım zaman İngilizce konuşan insan bulamıyorum. Sizin ülkenizde neden İngilizce konuşmuyorlar? En çok aldığımız konu geri dönüş bu. Keşke bunu bir şekliyle çözebilsek ve bizim ülkemizde de İngilizce dilinde iletişim sağlanabilse. Daha önce anlattığınız Umman'daki anınızı anlatır mısınız? Evet. Ben Muskat'a gittim bir toplantı için, Oman'a ve bir çölde kaldık ve ondan sonra da bir vahaya gideceğiz. Kaybolduk. Çıkmaz bir yola girdik. Bir köy çıktı karşımıza. İki çocuk oynuyor. Köyde de kimse yok. Rastgele bir kapıyı çaldım. Genç bir kızımız çıktı. Kaybolduk dedim İngilizce dilinde ve şu vahaya gitmek istiyoruz. Yardımcı olur musun? İngilizce konuşmaya başladı. Köydeki rastgele çaldığımız kapıda beliren kız çocuğu. İngilizceyi nerede öğrendin dedim. Lisede öğrendim dedi. Yani Oman'ın köyündeki genç kız İngilizce dilini konuşuyor. Türkiye'de neden olmasın? Şimdi olayın başka bir boyutunu konuşmak istiyorum Gül Hanım. Bu estetik operasyonlara biliyorsunuz çok yoğun bir ilgisi var insanların. Sizin en temel neden şudur diyebileceğiniz neden nedir? Yani neden insanlar bu kadar fazla estetik operasyonlara son yıllarda ilgi gösteriyor? Tek bir neden söyleyecek olsanız ne olurdu o neden? Sosyal medya. Sosyal medya etkisi derim. O kadar çok etkileniyorlar ki ve kendi hallerinden çok memnun olmuyorlar. Ama ben şunu da söylemek istiyorum Kadir Bey. Şimdi bize öyle vakalar geliyor ki mesela bir kadın düşünün, çok ağır göğüsler, sırt ağrıları var, kaldıramıyor, rahat hareket edemiyor. Tabii ki yaptırmalı. Sağlık için de yaptırmalı, estetik için de. Ya da üst üste çok doğum geçirmiş ve deri sarklı o kadar has safhada ki kendiyle barışık değil. Özgüven eksikliği var. Tabii ki yaptırmalı. Zaten size şunu söylemek istiyorum. Bize genç kızlar geliyor 22, 25, 26 yaş grubunda. BBL dediğimiz popoya yağ enjeksiyonu için. Kovalıyoruz onları. Gelmeyin diyoruz. Kabul etmiyoruz. Gerek de görmüyoruz. Ama öte yandan bazı kişilerde gerçekten özgüveni çok artırıcı etkileri var. Hasta hikayeleri var bizde. Şöyle örneğin Dubai'den bir fotoğraf aldık helikopterde. Bir nişan yüzüğü alan hastamız, Emken bunları sana borçluyum diyor. Biz ne yaptık aslında? Biz bir plastik cerrahi operasyonu yaptık belli ki. Ama biz aslında onun psikolojisinde bir değişim yarattık. Özgüven yarattık. O özgüvenle hayat akışını farklılaştırdı. Kendini çok daha iyi hissetti. Bunun gibi çok hikayelerimiz var bizi mutlu eden. Bu noktada ben de sizle aynı düşünüyorum. Yani kişilerin doğuştan gelen belirli özellikleri değiştirmeye ihtiyacı olabilir. Çünkü kendi belirlediği bir şey değil. Saçımızı, başımızı biraz kontrol edebiliyoruz ama onun dışında da değiştirmek istediği unsurlar olabilir.
değiştirebilir ve bu kendisini iyi etkileyecekse bence de kesinlikle değiştirmeli. Bununla birlikte tam olarak söylediğiniz gibi sosyal medyanın da inanılmaz negatif bir etkisi var. Yani genç güzel bir kız düşünelim. Çok güzel, hiçbir şeye ihtiyacı yok aslında ama o gün o Instagram'a giriyor. Kendisinin yaşıtı yüzlerce fotoğraf görüyor ve diyor ki belki benim de işte burnum şu influencer'ınki gibi olsa, dudaklarım şu ünlününki gibi olsa. Bu tabii çok tehlikeli bir noktaya gidiyor gibi geliyor çok bana. haklısın. Ama oradaki tutumunuz söylediğiniz gibi ise gerçekten o takdire şayan bir durum. Yani senin buna zaten ihtiyacın yok diyebilmek, olaya tamamen ticari bir perspektifte değil de önce belirli değerleri ön plana koyup öyle karar verebilmek çok önemli. Yani umuyorum Türkiye'de diğer işletmelerde aynı yaklaşımı sergiler. Aksi takdirde söylediğimiz gibi bu çok büyük bir risk faktörü bence. Ben de orada kendi eklememi yapmak istedim. Türkiye peki bu sektörde dünyada tam olarak ne durumda? Türkiye aslında bu sektörde dünyada iyi bir yerde. Yani sağlık turizminin hit destinasyonlarından birisi Türkiye. Ama dediğim gibi yani bu şekilde eğer devam edersek, o kadar çok negatif PR yapılıyor hakkımızda. Zarar görürüz. O yüzden bizlerin hakikaten kaliteli tedaviye, güvenli tedaviye, hasta güvenliğini ön plana alan tedaviye, kaliteli tedaviye, iyi hizmete ihtiyacımız var. Hep beraber buradaki her gelen sağlık turistinin deneyimini o kadar muhteşem yapalım ki her birisi Türkiye'nin gönüllü elçisi olsun ve Türkiye'ye gelen sağlık turistlerini yıl be yıl artırarak, katlanarak devam edelim. Hatta şöyle bir noktaya gelelim. Ben Türkiye'ye bu operasyonu ucuz olduğu için gitmiyorum. Türkler o kadar iyi ki çok iyi oldukları için gidiyorum. Bu söylediğiniz nokta çok önemli bir nokta. Çünkü Türkiye'nin sık tercih edilme sebeplerinden biri de aslında döviz kuru etkisi. Ama bununla birlikte gerçekten çok iyi doktorlarımızın olmasının da bu tercihte önemli bir payı var. Vurguladığınız üzere orayı ön plana çıkarabilsek, o bahsettiğimiz marka değerini yakalayabilsek, bugünkü dünya pazarındaki payımız ki sizle konuşmuştuk %12 seviyelerinde olduğunu söylemiştiniz. Bu çok daha yükselebilir, çok daha potansiyel vaat eden bir alan aslında. Gördüğüm kadarıyla devlet de bu alanı önemsiyor. Bu alanda birçok teşvik sunuyor. Siz o teşviklerin yeterli olduğunu, yerinde olduğunu düşünüyor musunuz? Ek olarak hani şöyle teşvikler de olsa aslında bizim işimizi, bu sektörü bir anda hakikaten böyle boost edebilecek teşvikler olur diyeceğiniz de önerileriniz var mı? Ben çok açık söyleyeyim. Herhalde devletin en çok desteklediği sektörlerden bir tanesi sağlık turizmi. Döviz kazandırıcı hizmet icra ediyoruz. Ve devlet çok arkamızda. Özellikle reklam, tanıtım, pazarlama kısmında müthiş teşvikler var ve hani bu teşvikleri de alabiliyor muyuz? Belki bazen geç alıyoruz ama alıyoruz. Sıkıntı yok. Bunları alabiliyoruz. Yolcu uçak bileti teşvikleri gibi bir sürü prosedürü olan, uygulanmayan teşvikler de var. Bunları alamıyoruz. Yani astarı yüzünden pahalı diyelim. Girmiyoruz hiç. Ama bence reklam, tanıtım, yurt dışı ofis açma gibi muhteşem teşvikler var. O yüzden desteği büyük devlet. Hizmet İhracatçıları Birliği kanalıyla alınıyor bu teşvikler. Bence çok yerinde, yeterli. Türkiye pazarından çıkıp dünya genelini düşünürsek geleceğini nasıl görüyorsunuz sektörün? Valla sağlık turizmi ülkeler arasında fiyat marjları olduğu sürece ülkeler arasında herhangi bir tedavide daha kaliteli hizmet alma, sonuç alma durumu olduğu sürece hep var olacak sağlık turizmi. Bitmeyecek sağlık turizmi. Ve büyüyerek ilerleyecek galiba. Evet. Büyüme öngörüleri kesinlikle var. Bizi başta da belirttiğim gibi çok çeşitli demografilerden izleyenler var. Özel sektörden izleyenler var. Üst düzey yöneticiler arasında izleyenler var. Genel izleyici kitlesinden izleyenler var. Ben özellikle bir kesime seslenmenizi istiyorum. Genç kadın girişimciler. Onlara deseniz ki muhakkak yarın öbür gün bir iş yaptığınızda veya şu anda bir süreciniz varsa bir girişiminiz, ona devam ettiğiniz noktada muhakkak şunu yapın diyeceğiniz bir öneri ne olabilir? Genç kadın girişimcilere şunu öneririm. Bu yolculuğa çıktıkları zaman girişimci yolculuğuna asla pes etmesinler. Çıktıkları yoldan eminlerse evet düşecekler. Evet çok gitgeller yaşayacaklar. Ama aslında girişimcilik yolculuğu dayanıklılık, istikrardan ibaret. Dayanıklı olurlarsa, düştükleri gibi kalkarlarsa daha güçlenerek çıkacaklar. Bunu hep öngörsünler. Bir de hep çok pozitif baksınlar. Hep olumlu baksınlar. Hani şöyle bir başarı çizgisi var ya, şöyle lineer değil o. O aslında bir düşüş var. Sonra ama muhteşem bir çıkış var. Sonra tekrar düşüşleri görüyoruz. Sonra uzun vadede ne görüyoruz aslında? Oradaki çizgi yukarı doğru. Doğru mu? Dolayısıyla hayat da bundan ibaret. Girişimcilik yolculuğu bundan ibaret. O düşüşlerin üzerine kalkış muhteşem olacak diye baksınlar. Daha iyisini koyacağım diye baksınlar. Sebat etsinler. Peki
Biraz diğer tarafı konuşalım. Şimdi diyorsunuz ya, o düşüşlerin üzerine kalkış daha iyi olacak. Ama bunun garantisi de olmayabilir. Yani bir işe başladınız, çok mesai harcıyorsunuz, çok emek harcıyorsunuz, çok uğraşıyorsunuz. Dışarıda insanlar eğlenirken ederken siz çalışıyorsunuz. Ama gün sonunda bakıyorsunuz ki hedeflediğiniz noktadan uzaksınız. Ve bir türlü hedeflediğiniz noktaya gelemiyorsunuz. Böyle bir durumda olan bir kişi ne yapmalı? Şimdi ben önce bir kendime bakarım. Ondan sonra ben bir şeyleri yanlış mı yapıyorum? Neleri düzeltmeliyim? Nasıl daha iyi olabilirim diye bakmalıyım. Bende bir problem yoksa o zaman ben içinde bulunduğum, yatırım kararını verdiğim, girişimcilik yolculuğunu başlattığım sektörü bir sorgularım. Bu sektör mü yanlış acaba? Ya da ben bu sektöre, zamanlama da çok önemli, yanlış bir zamanda mı girdim? Rekabet zaten had safhada iken, bu kadar çok oyuncu varken mi girdim? Dolayısıyla buradan belki de çıkmalıyım ben. Çok da ısrar etmemeliyim. Bir başka sektörde bu yetilerimle başka bir şey denemeliyim. Bu çok güzel bir mesaj. Ben zaten sizle konuştuğumuz kadarıyla bu tarz bir yanıt alacağımı düşündüğüm için bu soruyu sordum ki izleyicilerimize de bir feyz olsun. Sektörün içinden birisi olduğunuz için. Neden? Çünkü herkes bugün başarı üzerine bir pompalama yapıyor böyle. Çok çalışırsan başarırsın, çok emek harcarsan başarırsın ama bu gerçek değil. Rasyonel bir şekilde çalışmak gerekiyor. Dediğiniz gibi yanlış bir karar aldığınızda gerekirse geriye dönüp bakıp hatalarınızı tespit edip yanlış sektördeyim ya da yanlış zamanda girdim deyip zararın neresinden dönsem kârdır bakış açısıyla hareket etmeniz gerekiyor. Benim de inandığım bakış açısı bu. Ama tabii bu gerçekliğin altını çizmekte fayda var. İnsanlar bugün yanlış yönlendiriliyor biraz. Sadece çalışırsan başarırsın yaklaşımı kesinlikle doğru değil. Çalışmanız gerekiyor ama bu başarılı olacağınızı tam anlamıyla garanti etmiyor. Sadece bir faktör. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle hemfikirim sizinle. Çalışmak tabii ki gerekli ama akıllı çalışmak lazım. Çalışmakla akıllı çalışmayı birbirinden ayırmak lazım. Bir de mesela sağlık turizmi sektöründe şimdi çok pompalanan sağlık turizmi eğitimleri, teşvikleri gibi durumlar var. Aman kimse bunlara aldanmasın. Sağlık turizmi bunlar olunca olmuyor, gelişmiyor. Öyle bir dünya yok. Çok akıllı gitmelerini ve hayal kırıklığına uğramamalarını tavsiye ediyorum. Bir de genel olarak bütün girişimcilere bir önerinizi alacağım ama bu kez bunu asla yapmayın diyeceğiniz bir şey. Bunu asla yapmayın. Peki. Ani karar almayın. Ani karar almayın. Mutlaka üzerine düşünün, bir yatın, ondan sonra kararınızı oluşturun. Bir de danışın, veri toplayın, görüş alın ama kendi kararınızla gidin. İç sesinizi de dinleyin. İç ses de önemli. Gül Hanım çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Başta da konuştuğumuz gibi kayda değer seviyede önemli bir sektör bu sektör. Gelecek vaat eden bir sektör. Zaten soru ve cevaplardan da izleyicilerimiz buna vakıf olmuştur. Bu açıdan sektörü yakından tanımış olduk. Hem de sizin hikayenizde önemli noktalara temas ettik. Yine oradan da muhakkak izleyenler önemli çıkarımlar yapacaktır. Orada yakaladıkları nüansları belki yarın öbür gün kendi iş akışlarına uygulayacaklardır. Sektör fark etmeksizin. Benim açımdan çok verimli bir röportaj oldu. Teşekkür ederim size. Sizin özellikle söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Kadir Bey, ben siz buraya geldiğiniz için ve bana bu fırsatı tanıdığınız için size çok teşekkür ederim. Ben şöyle ülkemizde girişimci ekosisteminin gelişmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler gibi artık şirketleri belli seviyeye gelmiş tüm kişilerin gerek melek yatırımcı gerekse VC'ler kanalı ile genç girişimcileri desteklemenin yapılacak en büyük yatırım olduğuna inanıyorum. Benim şahsen kendi desteklediğim girişimler var ve bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Yani biz gidip de arsaya, binaya değil teknoloji alanında başka alanlarda kendi girişimleri olan gençleri destekleyelim. Girişimcilik ekosistemini hep birlikte geliştirelim. Gerçekten muazzam bir öneri. Ben de bu konuya %100 katılıyorum. Umuyorum izleyenlerimiz de aynı görüştedir ve izleyenlerimizin arasında bunu yapabilecek güçte olanlar da umuyoruz bunu uygulamaya dökmeyi düşünüyorlardır, dökerler. Bütün izleyenlerimize, özellikle bu noktaya kadar gelen izleyenlerimize ekstra teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz o zaman. Teşekkür ederim.